teknoloji yerine alışsın. Aynen. Şu an yalnızlık çekiyor. Normalde usul hemen gitmek değil. Yaşasalar da eminim en mutlu olacakları bir akşam olacaktı bugün de. Sebebini biraz sonra göstereceğim mezarların başında. Esila'nın rüzgar gülü dönmüyor çünkü ters kalmış. Değil mi Esila'cığım? Heh. Sinan Atik YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 2023 yılında birçoğunuzun da zaten televizyondan haberlerden duyduğu Esenyurt Tekel baskınında vefat eden arkadaşların kabrine geldik. İkisi de yan yana yatıyor. Söylentiye göre cinayet sebebi 600 bin lira borçmuş. İki ortağın, 20 yıllık dostun, arkadaşın ortaklığından kaynaklanan ortada bir 600 bin lira para varmış. Ödemediği için de karşı taraf borçlunun tekel bayisine gelmiş. Orada da çocuğu vardı. Yunus Emre Erzen. Çıkan tartışmada da Yunus'un yanında da arkadaşı vardı, Batuhan. Oturmaya gelmiş öyle ziyarete. Çıkan tartışmada da çocukların kafasını hem şişelerle vuruyorlar, alkol şişeleriyle, hem de defalarca silahla vurarak öldürüyorlar her ikisini de. İddiaya göre de, dosyada geçen ifadelere göre de, araştırmalara göre Murat Özer ve yanındakiler tekele giriyor Yunus Emre Erzen'e. Babana ara gelsin, bir şeyler paylaşmış WhatsApp'ından. Onun hesabını versin gibisinden konuşuyor. Elini de çocuğun omzuna koyuyor. Babamı ne yapacaksın, derdini bana söyle diyor ve elini yitince de olay orada zaten patlak görüyor. Birbirlerine giriyorlar derken bu çocukların üstüne hepsi çullanıyor. Şişelerle vuruyorlar. Yetmezmiş gibi de bir de silahla defalarca ateş ederek her iki arkadaşı da öldürüp kendileri de ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum oluyor. Bir taraf mezarda, bir taraf ömür boyu cezaevinde. Ama son yıllarda zaten böyle olaylar çoğaldı. Özellikle de ben de bakıyorum, araştırıyorum. Hep evlilik de, yani kocalar yıllarca beraber yaşadığı, yiyip içtikleri karılarını falan, eşlerini gözünü kırpmadan öldürüyorlar ve vahşice katlediyorlar. Yok insan bir der ki ulan yediğimizin içtiğimizin bir bardak suyun hatırı olur der. Bilmiyorum, acaba maddi sebepler, ekonomik sıkıntı, ülkedeki bu buhran, bu genel sıkıntılardan dolayı insanlar bunalıma giriyor ya, onun da vermiş olduğu etki olabilir. Ama her ne olursa olsun insanla karın senelerce yanında yatmış, beraber yiyip içtiniz, severek evlendiniz. Onun bir hatırı o. Hepsini geçtin, bir bardak içtin, beraber içtin suyun hatırı olur. Patır kütür ülkede adam ölüyor, insan ölüyor, çoluk çocuk ölüyor, hayvan ölüyor. Her geçen sene bu konuda daha kötüye gidiyor. Zaten bir araştırın. Her geçen yılın kadın cinayetine ya da ölen insanların sayısını koyuyorlar. Ben 2015'ten beri baktım, hep katlıya katlıya gitmiş yukarıya doğru. Sürekli ölen, öldüren, cezaevleri de dolu. Biraz sonra geçeceğiz arkadaşlar, hemen burada iki arkadaş yan yana yatmakta. Bugünün de ayrıyeten bir anlam ve önemi var onlar için. Yaşasalar da eminim en mutlu olacakları bir akşam olacaktı bugün de. Sebebini biraz sonra göstereceğim mezarların başında. Burası Büyükçekmece Yeni Mezarlığı, oldukça da güzel. Etrafı zaten full arazi olan bir boşluğun arasına yapılmış. Çok da düzenli, temiz ve bayağı bir mezar yeri de var burada.
Geçmişin ve geleceğin delikanlısı, kalplerde yaşıyorsun. Ruhun şad olsun. Seni hiç unutmayacağız Batuhan'ım demiş. Dediğim gibi arkadaşlar, Yunus Emre Erzen'in yanına gelen arkadaşı Batuhan Bayındır. İki dost, iki arkadaş, iki Galatasaraylı. Yunus Emre Erzen 99 doğumlu, 7. ayın 29'u 2023. 2001 doğumlu, o da 7. ayın 29'u 2023. Allah ikisine de rahmet eylesin ve tüm ölmüşlerimize. Demin de dedim, yaşasalardı. Bugün de Galatasaray'ın Kayserispor'la oynayacağı bir maç var. Herhangi bir beraberlikte beraberlikte dahil. Yani %100 bugün şampiyonluğunu ilan edecekti ve iki Galatasaray'da yaşasaydı bugün eminim en sevindiği, en sevinçli günlerinden birini yaşayacaklardı bugün. Arkada da Muhammed Ali Çelenk var, 93 doğumlu, 2023 doğmuş, o da Galatasaraylı ve birçok da Galatasaray atkılı burada yatan insanlarımız var. Bu 25. şampiyonluk da onlara gelsin, onların ruhuna gitsin. Büyük Galatasaray taraftarları hem bu dünyada hem öbür dünyada, Allah mekanlarını cennet eylesin. Pisi pisine ölen iki arkadaş. Şöyle bir mezarlıktalar. Biraz da rahatsız olduğum için sesim durgun çıkabilir, ondandır. Ne gerek var halbuki lan? İnsan yaşıyorsun, yani akıllı yaşa. Zaten biraz geri kalmış bir toplumuz. Sinirine, beynine hakim olacaksın. Akıllıca yaşayacaksın. Gezeceksin, göreceksin, tadını çıkaracaksın çıkarabildiğin kadar. Ama cahil gibi en güçlü benim, en kuvvetli benim, ben her şeyi yaparım, ben şöyleyim böyleyim diyorsan da ya gideceksin müebbet yatacaksın. Küçücük cezaevinde, odada, betonun içinde. Orada çürüyeceksin. Ya da bir şekilde toprağın altına gireceksin. Ama bunlar için demiyorum, suçsuz yere. Adam işinde gücündeydi. Gelmişler, sataşmışlar. Yani Yunus Emre de herkesin yapacağını yapmış. Adam babasına mesela gelip yanında posta koyuyor. Baban nerede lan falan filan. Çocuk da diyor, babamı ne yapacaksın, derdini bana söyle. Hani tabii ki babasının arkasında duracak. Çekiyorlar, çocuğu vuruyorlar. Bu garibim de Yunus'un yanında işte otururken ziyarete gitmiş çocukluk arkadaşı Batuhan. Bunu da vuruyorlar. Ondan sonra da bir fare gibi küçük bir dört duvarın arasında çürüyüp gidecekler, ağlayacaklar ki yok kitap okuyayım da yıllık iznim düşsün. Arkadan da bir cenaze geçiyor tabutla. Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a da veda ediyoruz arkadaşlar. 2001 doğumlu ve 99 doğumlu. 24 yaşında ve 21 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin diyelim. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى yani insanların kendini parçalamasından, ağlamasından, dövülmesinden kabul etmenizdir Rabbi. Vay. Rahat rahat yatsın. Bütün şeyleri bitti. Kesinlikle kavuştum ben.
Yine bir müddet durun ki yerine alışsın. Aynen. Şu an yalnızlık çekiyor. Normalde bu tür hemen gitmek değildir yani. Bir müddet, hatta mümkünse bakar oturuşunu okuyacak kadar bir süre dahi olsa onu orada yalnız bırakmam. Ömer, hadi oğlum. Tekrardan başlayalım. Sen eve geçiyorsunuz değil mi abi? Öyle öyle. Tamam. Şu Ahmet abinin kabrine geçip oradan eve geçelim. Tamam. Tamam abi. Bakara süresini açalım mı? Aç. Demin gömülen dayı 60 yaşındaymış. Hoca oğlu ya da torunumu tam bilmiyorum, ağlayan bir çocuk vardı hıçkıra hıçkıra. Resmen fırça attı, sesli ağlama. Rahatsız mı oldu dedi, aza mı olur dedi, bir şey dedi. Bir de son kalanlara Bakara suresini okuyun dedi. Son kalan bayanlar vardı, onlar da gidince hoca yine fırça attı bunlara. Ben demedim mi Bakara suresini okuyun diye. Yerine alışması için. Hemen başından gitmemek lazımmış. Ben de şimdi öğrendim. Gömülür gömülmez hemen gömdük gidi. Zaten 60-50 kişi anca geldi dayının yanına. Defnettiler, şimdi hemen gittiler. Videoyu bitirmeden önce de dostlar, burada da bir bebek mezarlığı var. Şuralar hep 1, 2, 3, bunlar hep bebek mezarları. Bak şuralar, unutulanlar buralar. Bir de bak şura, unutulmayanlar da. Ve gerçekten severek, aklı başında insanların çocuk sahibi olduğu, hem bu dünyada hem de diğer tarafta da şu şekilde de sahip çıkıyorlar. Herkes doğurur ama herkes ana baba olamaz diye boşa dememişler. Burası da bir çocuk, birinin evladı. Burada Fenerbahçeli. Canım oğlum demiş. Bak. Zahir Aslan Yalçın. 3 ay. 3 ay yaşamış. Beşiktaş. Galatasaraylı. Ah be abim. Patiklerini koymuşlar, oyuncaklarını koymuşlar. Ortahisar babasının asker künyesi sanırım. Annesinin süt kokulusu. Biberonlarını koymuşlar. Kıyafetler. Bir tanesinin Pikachu'su düşmüş. Şunun olsun hadi. Bilmiyorum hangisinin ama. Bunun olsun. Asil Yılmaz. Bunun oyuncaklarını koymuşlar. Tatlılığa bak. Asena. Bir sene yaşamış. Burada da Miraç Asaf var. Onun da en sevdiği oyuncaklarını böyle koymuşlar. Miraç Asaf'ın. Bebek maması. Alp Tiğin Kaan Sak. Burada da bir kız çocuğu yatıyor belli. Bebek oyuncakları konulmuş. Nehir, doğa, ballas. En üzüldüğüm bölüm
Bebek mezarları oluyor genelde hep. Senin de mi düştü? Heh. Şuralar hep mezarlık. Şöyle kapanmış artık ottan. Esila Türköz. 1 yaşında vefat etmiş. Vallahi. Beşik gibi yapmışlar. Zeynep Erva Tom. Senin ne güzel oyuncağın var. Kim? Aren. Esila'nın rüzgar gülü dönmüyor çünkü ters kalmış. Değil mi Esila'cığım? Heh. Gel. Gel buraya. Onu ye, devamını da vereceğim. Gel ye. Sen ye onu. Yıllar önce burası hep sisliydi. Eğitim helikopteri şunun üstüne çarptı. Düştüler. 2 tane pilot ölmüştü burada. Tamam, artık güvenir bu bana. Bunu da ye. Çabuk ye, karga yiyecek, sen ye. Ye onu. Büyük bir çetenin içine düştük arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çete var burada. Üsttekiler de bunlara havlıyor. Gel oğlum, gel, korkma, gel. Şurada 10 kişisiniz ya, ben korkmam lazım, gel. Şşt, yeter. Tamam gelin, korkmayın. Gel, ben gidiyorum, gel. Gel. Ya hadi. Orada ya. Ya hadi. Bak ben gittim. Ya hadi.
Ben gidince yiyeceklermiş. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olup beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Özellikle beğeni atarsanız YouTube algoritması videoyu izlettirmek için böyle bir şey istiyor. Beğeni bu konuda çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.